Merhabalar, Pelin Çin'i ben. Pelin Çin'in YouTube kanalını izliyorsunuz. Her seferinde böyle dava dosyası inceleyeceğim zaman özellikle girişlerde çok saçmalıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü yine bugün stüdyoda Pelin Çin ile yarım kalan formatında adalet arayan, adaletin peşinde koşan acılı bir aile mensubu var, karşımda oturuyor. Dava daha önce işlediğimiz bir dava. Hepinizin bildiği, bilmesi için kendimi paraladım. Unutmamanız için de kendimi paralamaya devam edeceğim. Kartalkaya yangınından bahsediyorum. Kartalkaya davası. 78 kişinin hayatını kaybettiği ve kamera kayıtlarına falan hep beraber baktığımızda gördüğümüz bir takım ihmaller zincirlerinin söz konusu olduğu davadan bahsediyoruz. Sevgili Eray Bağcı karşımda. Eray Bey, hoş geldiniz. Sağ olun Pelin Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben bu girizgahlardan sonra hep tabii ki bir nasılsın diyorum ama sorarken de çok çekinerek soruyorum ama sorayım size de nasılsınız? Yani sağ olun. Bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Bir şekilde e, canlarımızın yokluğuna adapte olmaya çalışıyoruz. İşte uzunca bir süre ilk duruşma sürecimiz vardı. E, Onu atlattık. E, Ona tutunmuştuk bir miktar. Şöyle böleceğim sizi. Olayın olduğu günden ilk duruşmaya kadar ne kadar bir süre geçti? Yani 6 ay geçti. Çok uzun. Evet, çok uzun. Çok uzun. Yani çok uzun. Bizim için her günü ayrı e, yorucu, ayrı üzüntü verici, çok uzun bir süreçti gerçekten. Ama yine de şu an içerisinde bulunduğumuz noktadan ötürü çok fazla şikayet edemeyeceğim. Çünkü kapsamlı bir dava aslında. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Hangi kamu kurum ve kuruluşundan bahsetseniz, hangi kuruluştan bahsetseniz, Evet. hangi şirketten bahsetseniz, kimden, hangi sanıktan bahsetseniz, hangi tanıktan bahsetseniz elinizde Çıkıyor. kalıyor. Evet, sürekli bir şey çıkıyor. Yani gerçekten çok kapsamlı bir dava. Bunu da zaten 10 gün süren ilk duruşma sürecinde daha da iyi anladık. Bu açıdan değerlendirince de aslında dürüst olmak gerekirse bulunduğumuz noktanın ben kişisel olarak çok böyle kötü olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir şey de var. Ben nacizane kendim 78 canı kaybettik orada ve aileler birlikte hareket ediyorsunuz. Yani böyle bir grup olarak ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir güç oldunuz ve de takipçisi oldunuz meselenin. Tabii ki yani burada hep bu yarım kalan formatında, yani bu dava dosyalarında şuraya da geliyoruz. Yani ben burada işte güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen, işte otopsi raporu okuyan, neredeyse dışarıdan hukuk fakültesi Evet, bitirecek noktaya gelmiş aile mensuplarıyla karşı karşıya geldiğim için siz acınızı çekemiyorsunuz, işte yani siz oğlunuzu kaybettiniz. evet. Yani Yani buna ne kadar bakabildiniz? Yani bu acıya ne kadar dönüp bakabildiniz bu süreçle ilgilenmekten mesela? yani aslında dönüp bakmamaya çalışıyoruz. Tabii ki yani bu acı ne geçen bir acı, ne böyle seviyesi değişen bir acı. Ee, Her gün diyorsunuz ki yani daha fazla hissedemem diyorsunuz ama bir şey oluyor. Bir yere gidiyorsunuz. Daha önce beraber gittiğiniz bir yere gidiyorsunuz. Daha önce paylaştığınız bir anıyı tekrar onsuz paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu acı her geçen gün artıyor. Ee, Ama çok enteresan bir şekilde biz kendi isteğimizle de değil maalesef. Yani e, biz zorunda değildik bunu yapmaya aileler olarak. Evet. Ben de zorunda değildim bir baba olarak. Biz bunu yapmak zorunda kaldık. Bir araya gelmek Bir zorunda araya kaldım. gelmek zorunda kaldık. Bu davanın takipçisi olmak zorunda kaldık. Hepimiz hukuk okumuşçasına bilgilendik. Bilirkişi raporlarını okuduk. Meclis Araştırma Komisyonu'na katıldık. E, Benim kayınvalidem 80'ine geldi neredeyse. E, Yani dava dosyasındaki tüm dokümanları okudu. Hepsini. Okudu ve sürekli araştırıyor, sürekli inceliyor, sürekli bir şey buluyor, bizimle paylaşıyor. Biz vekillerimizle paylaşıyoruz. Keza hani vekillerimiz, onların da hakkını vermek lazım. Bizim vekillerimizin çok yakın arkadaşlarımız, Eren'i de Hı tanıyan, hı. beraber Eren'le vakit geçirmiş. E, Bazı vekiller de yine çok yakın akraba, arkadaş, dost vesaire. Ama hiç böyle konunun içerisinde olmayan, daha önce müştekillerle hiçbir şekilde bir teması olmayan vekillere de bakıyorum. Vekillerin de çoğunu tanıyoruz artık. Evet. Onlar da artık
bir aileden bir birey olmuşlar gibi. Hepsi bu konuyu çok içselleştirmiş. Hepsi bir aile bireyi gibi bu konuya sahip çıkıyor. Ya onların da hakkını vermek lazım. Ama söylediğim gibi ilk başta söylediğinize geri dönecek olursak biz acımızı bir tarafa bıraktık. Önce Adalet. adaletin peşindeyiz. Önce tepeden tırnağa kimin sorumluluğu varsa onların adalet karşısında hesap vermelerini sağlayacağız. Sonra Yasamızı tutmaya başlayacağız. Daha doğrusu sonra ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Ama şu anda bizim dayanağımız bu dava. Yani biz mutlaka aileler olarak tepeden tırnağa kimin sorumluluğu varsa onların adalet karşısına çıkması için elinizden geleni yapacaksınız. Yani çok böyle kişisel bir yerden söyleyeceğim. Rıfat Doğan, buradan da kulakları çınlasın. Rıfat Bey'i konuk aldım ben ilk Kartalkaya meselesinde. O da anlatırken içimden şu geçiyordu. Hani bu dava bittikten sonra ne yapacak? Yani böyle bir durum var. Yani evet, ben baştan çok özür dilerim böyle bir şey yaşadığınız için. Çok üzgünüm bu kaybınız için. Keşke elimden bir şey gelse. İzleyenlerin de böyle hissettiğini biliyorum. Hepimizin adına da onu bir söyleyeyim baştan. Ama dediğim gibi yani bütün bu süreç bittikten sonra esas bir de dönüp bakmanız gereken içiniz var. Evet. O bölüm yani diyorsunuz ki kayınvalidem 80 yaşında torununun yasını mı tutsun? Kağıtlarda raporlar, bilirkişiler yani neler yapıyor şu an? Düşünün, bunu özellikle söylüyorum. Bir empati yapın. Yani kayıptan ziyade burada önce çözülmesi gereken bir mesele var. Fakat ben şöyle başlamak istiyorum. Biraz Eren'den bahsedelim mi? Yani Tabii ki. Eren kaç yaşındaydı? Oryordu. Evet, Nasıl bir 15 çocuktu? yaşındaydı. Türkiye Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde okuyordu. Burslu olarak bilim insanı programında. Yani Eren muhteşem bir çocuktu. Böyle bir sürü sıfatla şimdi Eren'i hatırlatmak yerine biz Ezgi ile hep şöyle diyoruz. Ya biz nasıl 1+1'den 3 yaptık diye Eren'e hayranlıkla bakıyorduk. Eren bizim tüm hayatımızdı. Tüm geleceğimizdi. Tek çocuğumuzdu zaten. Her şey onun üzerineydi. Tüm planlarımız onun üzerineydi. Eren de yaşına rağmen inanılmaz bir sorumluluk bilinci olan, hakikaten çok olgun, çok yardımsever, çok ahlaklı, çok vicdanlı bir çocuktu. Orada gönüllü olarak 15 yaşındaydı. Evet. Gönüllü olarak kayak eğitmenliği yapıyordu. Geçmiş yıllarda öğrenciydi bir kayak okulunda. Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün her sömestrde düzenlediği kayak okullarında daha önce öğrenciydi. Sonrasında orada eğitmen oldu. İşte 6, 7, 8 belki daha küçük yaştaki çocuklara kayak öğretmeye çalışıyordu. Gönüllü olarak yapıyordu bunu da söylediğim gibi. Bizim tabii hep endişemiz şu oluyordu. Oğlum işte orası dağ, kar ortamı. Pek çok şeyi sen kendin başaramayabilirsin. Zaten sen de daha 15 yaşındasın. Ondan sonra aman ha bak bu çocuklara dikkat et. Bu çocuklar sana emanet. Bunların da annesi var, babası var. Aman ha gözün gibi koru bu çocukları. Bir şey olursa sakın problemi kendin çözmeye çalışma. Birine haber ver. Daha yetkin abilerin var, ablaların var, senden daha tecrübeli. Hocam var, kayak okulunun sahibi Metin Güneş. Metin hocana haber ver. Ama sakın ha kendin çözüm yaratmaya çalışma. Çünkü Peki, çözemeyebilirsin. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu arada sizin Instagram hesabınız kapalıdır muhtemelen diye düşünüyorum. Yani izleyiciler hani Eren'in fotoğraflarını görmek isterseniz arama motoruna yazdığınızda zaten tanışacaksınız onunla. Evet. Onu da söylemiş olayım. Eren kendi resimlerdeki gibi hep güler yüzlü bir çocuktu ve mutlu bir çocuk. Çok öyle, evet. Kendi Ezgi adına da konuşabilirim. Kendi adıma da konuşabilirim. Yani bizim hayattaki en büyük başarımızdı Eren. İşte hep gurur duyuyorduk onunla. Çok da güzel planları vardı. Çok da başarılı olacaktı. Ondan da eminim. Ne istiyordu? Mühendislik okumak istiyordu. Kafası böyle sürekli gidip geliyordu tabii ki. Yani 15 neticede ama matematiği çok iyiydi gerçekten. Muhtemelen iyi bir mühendis olacaktı. Şimdi demin söylediğiniz bir cümleden devam etmek istiyorum. Hani
Eren'den bahsederken işte orada gönüllü kayak eğitmenliği yaptığı için siz şöyle bir nasihatta bulunmuşsunuz. Aman evladım, küçük çocuklar sana emanet, hani sen de yapamayabilirsin. Hemen bir abine, işte bir yetkili daha büyük birine haber ver bir sıkıntı olduğunda. Şimdi bu cümle önemli. Şöyle ki şimdi o çocuklar Eren'e emanetti. Ben de size şunu soruyorum. Eren kime emanetti? Çok yani dava süreci içinde önemli bir soru sordunuz, sağ olun. Biz Eren'i Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'ne Emanet ettiniz. Evet. Burada da Eren'den sorumlu bir kulüp başkanı Metin Güneş vardı ve yine Eren'den sorumlu 2 tane daha tecrübeli eğitmen vardı. Hı hı. Biz zaten bu kişilerle ilgili de bu arada Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nden toplam 8 tane kayıp var. Yani Eren tek kayıp değil maalesef. Giden bütün 2 tane eğitmen, hı hı. Eren ve Ömür. Ondan sonra 3 tane ebeveyn, 3 tane de çocuk. Bu çocukların hiçbiri 10 yaşında dahi değil. Öğrenci olarak oradalardı. Bu kulübün düzenlediği kayak okulundan 8 tane kayıp var. Kimler peki? Şöyle sorayım o zaman. Usturuplu bir şekilde sormaya gayret ediyorum. Kulüp kontenjanından otelde kalanlardan kimler hala aramızda bugün? Yani bir kere kulübün bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulunun bir başkanı var, Metin Güneş. Hı hı. Ve 2 tane yönetim kurulu üyesi var. Yiğit ve ismini hatırlayayım. Yiğit ve bir arkadaş Hı. daha diyeyim. İsimler bazen gidip geliyor. Tabii ki gidebiliriz. Ondan sonra biz 3'ü hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bunu soracaktım. 3'ü hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Otel- Şu anda 3'ü de tanık konumunda dava dosyasında. O esnada da oteldelermiş. Tabii ki o esnada oteldeler. Hatta şöyle söyleyeyim. Ege, Yiğit ve Ege, Hı hı. Eren ve Ömür'le aynı odada kalıyorlar. 4 tane eğitmen aynı odada kalıyor. Yani çok detaylara girmek istemiyorum ama Eren aslında resmi olarak başka bir odada kalınıyor. Metin Güneş'in odasında kalıyor görünüyor. Ama aslında 4 kişi bir odada kalıyorlar. Önemli mühim bir Yani detay önemli, bu arada. bu duruşma dava için de önemli. Önemli. Zaten Eren henüz reşit değil. Zaten Evet. çok önemli bir Reşit. şey söylüyorsunuz esasında. 15 yaşında bir Resmi çocuk. kayıtlarda başka bir odada kalıyor görünüyor. Buna rağmen gerçekte 4 kişi Eren, Ömür, Ege ve Yiğit aynı odada kalıyor. Neden böyle bir şey yapıldığına dair bir cevabınız var mı? Sormuşsunuzdur bu soruyu çünkü. Aslında bu soruyu ben sormadım. Bu soruyu savcılık makamı sordu. Kulübün yönetim kurulu başkanı olan Metin Güneş'in tanık ifadesinde. Metin Güneş'in buna bir cevabı oldu. Ama Ege'nin daha farklı bir cevabı oldu. Orada şöyle bir şey ortaya çıktı. Bir odada 4 kişi kalındığında daha yüksek bir maliyet ortaya çıktığı için Eren'i Metin Hoca'nın, Metin Güneş'in odasında kalıyor gibi gösterip maliyeti bir miktar düşürmüşler. İşte bunun da aslında Metin Güneş'in talimatıyla olduğu Ege'nin ifadesinde ortaya çıktı açıkça. Yani diyorum ya hani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Evet. Yani maalesef öyle. Yani bu konuda bile sorular sorulduğunda bambaşka yerlere ulaşıyorsunuz. Yani Eren resmi olarak bir odada kalıyor ama aslında fiiliyatta başka bir odada kalıyor. Sebebi ne? İşte o daha yüksek maliyet olacaktı. Eren neden orada kaldı? Kendi istedi. Bir beyan bu şekilde. Diğer beyana bakıyorsunuz. Eren kendi istemedi. Metin Hoca Eren bu odada kalacak diye bize bildirdi. O yüzden Eren bizimle. Altını çizelim, 15 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz yani. Evet. Hani böyle bir durumda anladığım kadarıyla Metin Bey yetkili olduğu için o öyle talep etse Eren de herhalde hayır ben burada kalacağım diyebilecek bir pozisyon söz konusu olmaz. Yaşına o yüzden altını çizelim. Yani zaten burada bir hiyerarşi var. Yani söylediğim gibi Eren daha önce bu kulübün bir öğrencisiydi. Biz de bu kulübü biliyoruz. Ama tabii tanıyorsunuz. Tanıyoruz. Aynen öyle. Aslında çok güzel söylediniz. Biz tanıyorduk ama bilmiyormuşuz meğersem. Çünkü bu beyefendinin bir antrenörlük lisansı yok. Bunlar da çıktı ortaya. Evet, bunlar ortaya çıktı. Devam ediyorum. Bu kampın kayak okulunun ya da kayak kampının düzenlenmesine dair bir izin de yok. Burada tamamen biz bu detayları bilmiyorduk. Ay felaket. Burada tamamen kendi inisiyatifleriyle oluşturdukları otel yönetimiyle beraber ki 10 küsür yanılmıyorsam 15-16 yıldır aynı otelde bu kampı düzenliyorlar. Böyle belgesiz.
Evet. Otel yönetimiyle beraber izinsiz bir şekilde bu kampın yönetilmesi söz konusu. Bu kampın içerisinde pek çok şey var. İşte ücretlendirme konusuna geliyorsunuz. Aslında oteller biliyorsunuz belli yaşın altındaki Evet, çocuklardan ücret almıyorlar. doğru. Bu kayak okulunun geliri nereden doğuyor biliyor musunuz? Belli yaşın altında otele ücret ödenmeyen çocukların ücretini alıyorlar ve bu spor kulübünün gelirleri de buradan oluşuyor. Şimdi burada size çok nacizane bölük bir şey söyleyeceğim. Bakın bu Kartalkaya davası ile ilgili yayın yaptıkça inanın şunu çok net, hani biz yayından önce bunu hiç kurgulamadık. Yani böyle bir şey yok. Fakat gerçekten mesela bu böyle bir büyük bir hani skandal ya da böyle hani matruşka bebekler var ya, açıyoruz bir şey daha çıkıyor. Açıyoruz bir şey daha çıkıyor. Yani biz burada mesela şeyleri konuşabilirdik. İşte yangın alarmı niye yok? Efendime söyleyeyim, yangın söndürme cihazı nerede? Bir merdivenler falan, bunları konuşacağız. Ama baktığınızda burada mikro bir felaket de var. Yani Evet. senelerdir yürütülen evraksız, belgesiz böyle bir sözüm ona kayak okulu söz konusu. Aynen o şekilde. Matruşka bebek Evet, benzetmesi içinden de çok güzel. Yani ve bitmiyor da bu bebekler. Yani eminim ben biz daha fazla evet. bu işin içini altını kazdıkça daha fazla şeyler çıkacak. Biz de işte ne yapıyoruz? Bir hukukçu gibi Hah. elimize yeni bir belge geldikçe, Hı hı. elimize yeni bir bilgi geldikçe onu eşelemeye başlıyoruz. Peki Eşeledikçe yeni şeyler çıkıyor. biraz bu kayak okulundan devam edeceğim. Sonra otelin geneliyle ilgili biliyorsunuz Rıfat Bey'in bölümünde çok fazla kişi izledi. Çok hakimler. Ama yani orada da böyle parça parça açmıştık. Şimdi burada bu kayak okulu meselesinden şöyle diyeceğim. Şimdi Metin Bey demin dediniz ki tanık ifadesi. Yani Evet. kendisi şu an tanık. Kendisi şu anda tanık. Tanık. Ee, Tamam. Yani çok başka bir enteresan şey daha var tabii. O da benim çok e, dikkatimi çekiyor. Şimdi Metin Güneş'in tüm Tamam. birikimi bu otel yangınıyla beraber kül oldu. Kayak okulunun tüm ekipmanları, Hı hı. tüm kayaklar, kendi kişisel birikimleri vesaire, kendi oradaki kişisel ekipmanları, hepsi bunların yandı, kül Yandı. oldu. Hı hı. Metin Güneş'e şikayetçi misin diye soruluyor. Hayır değilim diyor. Şikayetçi de olmamış. Diğer yönetim kurulu üyesi olan daha deneyimli eğitmenlere soruyoruz. Şikayetçi misiniz? Daha doğrusu savcılık makamı soruyor. Biz değil. Hayır, şikayetçi değiliz. Ya şimdi ben de merakım cezbediyor gerçekten. Benim de Siz ediyor. uzun yıllar çabalamışsınız. Bir sistem kurmuşsunuz. Tamam hani kayıt yok vesaire. Hani kayıtsız kuyutsuz Aynen öyle. yapmışsınız. Kayıtsız kuyutsuz bir sistem oluşturmuşsunuz. Ya tamam da senin tüm birikimin de burada aslında gitmiş. Ya neden şikayetçi olmuyorsun? Kayıtsız olduğun için mi? Onu düşün. Eren'in, Ömür'ün, diğer yiten 6 kişinin sorumluluğu sende olduğu için mi? Bu sorumluluktan kaçmak için mi? Bu sorumluluğu mahkeme heyetinin gözüne sokmamak için mi? Ya bu da çok enteresan. Doğru sorular. Yani, Çok doğru sorular. yani çok farklı bir konu olacak ama mesela ben şunu da bir türlü anlamlandıramıyorum. Şikayetçi olmayan çok fazla otelde konaklayan kişi var hala. Vallahi açıkçası Ya ben yani bunu da anlamlandıramıyorum. Eray Bey soracaktım yani, çünkü biz 78 can diyoruz. Görüyorsunuz burada fotoğrafları da dönecek. Kocaman bir otel. Ben seneler önce kaldım. Biliyorum neden bahsettiğimizi. Şimdi mesela 78 kişiyi kaybettik. İşte bir başka canımız yok. Sosyal medyada takip edin hesaplarını. Ben hep içimden geçiriyordum. Diğer kurtulanlardan kaçı şikayetçi acaba? Yani, Nedir? Bir oranımız, bir rakam var mı? ya elimde tabii ki tam bir sayı yok ama ben öyle tahmin ediyorum ki %50'ye yakın şikayetçi olmayan ve bir şekilde oradan kurtulmuş insan var. Affınıza sığınan, bilmediğim için soruyorum. Yani akıl yürütüyorum sizle konuşurken. Mesela nasıl oluyor acaba? Soruyorlar, şikayetçi misiniz? Hayır değilim. Dendikten sonra neden diye bir soru tabii gelmiyor. Yani hani bunun Yani evet öyle bir usul yok. Hani neden şikayetçi hani Metin Bey'e de hayırdır Metin Bey, bütün eşyalar yanmış, niye değilsiniz denemiyor tabii yani. denemiyor. Evet hani savcılık makamının soruları orada çıkabiliyor. Şikayetçi misin değilsin. Şikayetçi misin? Evet şikayetçi. Peki şöyle bir şey soracağım Eray Bey. Yani kalanlar için mesela orada konaklayıp da şikayetçi olmayanlar var ya. Evet. Bakınız yani çok ciddi bir oran, %50'ye yakın. Bir kişi bile olsa bence zaten enteresan. Hani bir vicdani anlamda düşünsenize, ya böyle bir şey yaşanmış, siz kurtulmuşsunuz ama ortada yani siz de gece yatıyorsunuz, yastığa kafanızı koyuyorsunuz ya falan, bu bağlamda bir enteresan. Ama size ulaşan oldu mu o ailelerden? Yani şikayetçi olmadık ama işte ne bileyim çok üzgünüz. İşte bir şey yani hani. Yani
zaten bu Başka Canımız Yok platformu olarak Hı hı. biz neredeyse ailelerin tamamına yakınına temas ettik bir şekilde. Yüz yüze tanıştık, telefonla görüştük vesaire ama e, yani orada biz de o soruyu soramıyoruz. Yani neden şikayetçi değilsin sorusunu sormak Bir garip bir geliyor. bana garip geliyor açıkçası. Yani şikayetçi olmamak daha garip olmakla beraber ben bu soruyu sormuyorum. Ben soruyorum buradan. Yani Ben bugün buradan bu soruyu çok merak ediyorum. Hakikaten aileler de izlerler. Siz çünkü paylaşacaksınız. tabii ki. Lütfen yani bunu böyle yargılayarak sormuyorum. Yanlış anlamayın. Bana anlamamı sağlayın. Bir geçerli sebep. Hani sana ne de diyebilirsiniz. Bu da makul bir cevap ama ben merak ediyorum. Olmayan ailelerin bir iletişime geçersek ben içim rahatlasın istiyorum. Çünkü anlamakta zorlanıyorum. Peki Evet. Ya tabii şey olabilir Pelin Hanım. karışmak istemeyebilir insanlar. Karışmak istemiyor olabilirler. Başka bir örnek olarak söylüyorum bunu. Bilmiyorum gerçekten. Otel yönetimiyle başka ilişkileri olabilir. Belki bir şekilde orada ücretsiz konaklıyorlardı. Onu da bilmiyorum. Ee, Ya da dava süreci çok uzun ve yorucu olacağı için belki de Bu olayı unutmak istiyorlar mı bu herhalde? olayı unutmak istiyor olabilirler. Buna katlanmak istemiyor olabilirler. Her şey olabilir ama e, ya bakın biz bu olayı her gün yaşıyoruz. Evet. Yani Şimdi böyle sağ olun davetinizle geldim. estağfurullah. Ama yani buraya gelmek kolay bir şey değil. Bunu tekrar anlatmak Konuşmak hiç kolay bir şey değil. biliyorum. E, Hani insanlar dışarıdan bazen şey yorumu yapıyorlar. Ya çok iyi anlattınız, işte çok iyi konuştunuz, çok böyle soğukkanlısınız vesaire. Ya öyle değil aslında. Yani biz bunu bir görev bildik. Biliyorum. Ve de bu görevi de ben tabii ki Eren'in vefatından, Eren'in gitmesinden sorumlu olanların hesap vermesini tabii ki istiyorum adalet karşısında. Ama yani bu bana Eren'i geri getirmeyecek. Bilakis ben bu acıyı her gün yaşıyorum. Sürekli doküman okuyorum, sürekli e, yeni bilgiler edinmeye çalışıyorum, sürekli edindiğim bilgileri değerlendiriyorum vesaire. Sanmıyor musunuz ki onları okurken siz sürekli o anı yaşıyorsunuz, sürekli sorgulamıyorsunuz. Ben sürekli sorguluyorum. Geri gidiyorsunuzdur sürekli. Tekrar Yollamasaydım gidiyorum. Ama buna bir rağmen şey vardır. biz hep şunu söylüyoruz. Yani Eren için bu davanın bir anlamı tabii ki var ama artık bu davanın daha büyük anlamı kalanlar için. Yani bu öyle bir dava ki hani böyle aman ben dahil olmayayım. Bana dokunmayan bildiğiniz şu ben severim yılan hayvanını ama işte 1000 yıl yaşasın da vardır bir hesap vardır belki ama bu öyle bir dava değil. Yani bu gerçekten böyle hani Evet. bir toplumsal mesele. O yüzden özellikle ben merak ediyorum diye Kesinlikle sordum. toplumsal bir mesele. Biz artık burada diğer çocuklar için, sizin çocuklarınız için, kalan çocuklarımız için aslında mücadele ediyoruz. Evet, kendi çocukları için yapmıyorlar bunu. Ya ben oğlumu o kayak okuluna yıllarca gönderdim. O otele yıllarca gönderdim. İşte sosyal bir ortamı olsun. Kayak yapmayı öğrensin. Ben 30 küsur yaşında kayak yapmayı öğrendim. Eren için öğrendim. Benim bir kayak merakım yok açıkçası. Ben Eren için yaptım bunu. Eren daha gelişsin. Daha farklı yönleri de olsun. Daha zengin bir çocuk olsun diye. Ben şimdi bilemiyordum ki Eren'i gönderdiğimiz otelde hiçbir şey yokmuş aslında. Nereden bilebilirsiniz? Eren'i emanet ettiğimiz kayak okulu aslında yokmuş. Ya ben bunları bilemiyordum. Yani şeyi de söyleyeyim hani alta yoruma yazarsınız belki evraklarını sorsanız hiç böyle bir şey değil. 10 küsur senedir yapılan bir okul. Biz soruyor muyuz yani o böyle bir şey yok hani evrağını sorayım. Hangimiz gittiğimiz otelde yangın algılama sistemi var mı diye soruyor. Yani o gün Rıfat Bey'le de konuştuk. Ben nereden bileyim halının tutuşup tutuşmayacağına mı bakayım dedi. Doğru Kaldı hangimiz ki, bakıyoruz buna? Hanım kaldı ki bu benim görevim değil. Değil. Bu denetlemekle yükümlü kamu kuruluşları var, özel kuruluşlar. Bu onların yükümlülüğü. Ya ben vatandaş olarak böyle bir sorumluluğum yok benim açıkçası. Alarm çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kim kibritle dolaşıyor. Denetleme meselesine geleceğim fakat şöyle de bir şey de sormak istiyorum. Şimdi 4 kişi aynı odada kalıyorlar ve bu 4 kişiden Ömür'ü ve Eren'i kaybediyoruz. Evet. Diğer 2 kişi kurtuluyor. Şeyi anlamaya çalışıyorum yani o an çünkü
beraber uyanıyorlar diye düşünüyorum. Beraber uyanıyor. Nasıl Evet. 2 kişi kalıyor, 2 kişi gidiyor? Ya burada tabii henüz biz de tam olarak bilmiyoruz ama kendi ifadelerinden yola çıkarak işte 4'ü odadan çıkıyorlar. Yiğit bir koridora, Ege bir koridora doğru yönleniyor. Birisi kendi kız kardeşinin de içinde olduğu diğer eğitmenleri uyandırmaya gidiyor. Diğeri Metin Hoca'nın odasına gidiyor. Ondan sonra Eren'le Ömür'e bizi burada bekleyin diyorlar. Ömür kaç yaşında, o da mı? Ömür 2 Ocak'ta 18 olmuştu. Tamam. Yani 22 gün önce yani olaydan. Özür dilerim, 19 gün önce. Sonrasında Ege kardeşini ve diğer eğitmenleri alıp Metin Hoca'nın odasına gidiyor. Bu esnada Metin Hoca Yiğit'e insanları uyandır ve benim odama topla herkesi diyor. Ama Yiğit bu esnada gidiyor, Eren'le Ömür'ü bulamıyor. Sonrasında neden bilmiyorum 8. katta kalıyorlar. 1. kattan dışarıya çıkıyor Yiğit. Bunu da kamera görüntülerinde görüyoruz. Sırt çantasıyla beraber. Yani 7 kat aşağı kadar iniyor ama tekrar Metin Hoca'nın odasına gitmiyor ya da gidemiyor, onu da bilmiyorum. Eren ve Ömür odadan çıkıp kayıp mı oluyorlar? Yani orasını biz de bilmiyoruz Pelin Hanım. Muhtemelen kayıp oluyorlar. İşte Duman görülmüyordur. yani bir takım bize söylenen şeylere göre ve Eren'in de telefonunu başka birinin üzerinde bulundu, Eren'in telefonda. Bulunan kişinin de kim olduğunu biliyorum. Bunlara dayanarak Erenler muhtemelen 7. katta kalan diğer vefat eden Kayak Okulu'ndaki aileleri uyandırmaya aşağı iniyorlar diye tahmin ediyoruz. Çünkü Eren abiyle Ömür abi bizi uyandırdı şeklinde bazı şeyler var. Bazı beyanlar var. Kurtulanlardan. Küçük Evet. çocukları uyandırmaya Ondan gitmişler sonra, muhtemelen. Eren'in telefonu da maalesef hayatını kaybeden yine Kayak Okulu'nun velilerinden, çocukları Kayak Okulu'nda olan bir velinin üzerinde Eren'in telefonu bulunmuş. Dolayısıyla öyle tahmin ediyoruz ki onların yanına indiler. Bir şekilde Eren'le Ömür kurtulamadı. Onlar da kurtulamadı bu arada. İşte beyefendi muhtemelen Eren'in telefonunu aldı belki. Aldı muhtemelen. Vesaire. Ya da işte yan yanaydılar. Çünkü orası tam bir karmaşaymış anladığımız kadarıyla. Belki de beyefendiyi bulan görevliler karıştırmış da olur, her şey olabilir. Telefonu da onunla eşleştirmiş olabilirler. Hiç ulaşmaya size çalışmadığını düşünüyorum. Yani günün sonunda biz şöyle Eren kimseyi arayamamış. Hani telefonunu bulduğumuz evet. için kayıtları biliyoruz. Eren'i de kimse de aramamış bu arada. Onu sormak için sordum aslında. Aramaları 3.45-3.50 sularında Eren'i aramışlar. Ki o esnada her şey aslında olup bitmiş. Bir de sabah 6 gibi aramışlar. Ama mesela Metin Hoca Eren'den ve Ömür'den sorumlu asıl kişi. İkisini de aramamış. Ben de aramış diye o aradı zannediyorum. Yok, o aramamış. Yiğit Hoca aramış. Yani Eren'le Ömür'den sorumlu olan bir altta. Evet. Yani hiyerarşik bakarsak Metin Bey'in bir altı gibi düşünelim. Metin altındakiler aramış. Yani 3.45 gibi bir arama var. Evet. Bu kayıtların çıkması bu mesele için çok mühim çünkü yani. Tabii ki mühim. Ama zaten şöyle bir şey var. Hani öyle tahmin ediyoruz biz. Eren'i saat 6'da hastaneye götürmüşler. Yani Eren saat 6'da zaten hastanedeymiş. Yani çıkarmışlar. Ondan sonra oradaki işlemleri yapmışlar. Sonrasında da Bolu'ya hastaneye indirmişler. Hatta 6'dan önce çünkü raporda 6'ya doğru yazıyor. Size kaçta haber verdiler? Yani siz kaçta haberdar oldunuz? Yani bizim 3.30'da haberimiz oldu öğleden sonra. Ya Pelin Hanım, orası tam bir kaos ortamıydı. Ben o sabah 9.30-10 sularında dağa gittim. Saat 7.30'da bir arkadaşım sosyal medyadan görüp haber verdi. Eren'in de orada olduğunu biliyordu. Hepimiz bir sosyal medyadan gördük, doğru. Biz alelacele Kartalkaya'ya gittik. Bir şekilde izin verilmiyordu ama ben dağa çıktım. Bir çekiciye rica ettim. Çünkü jandarma izin vermiyordu dağa çıkmaya. Ezgi'yi aşağıda bıraktım. Ben dağa çıktım. Zaten o manzarayı görünce ve oradaki kaos ortamını görünce anlıyorsunuz aslında ama konduramıyorsunuz bir türlü. Orada şöyle bir şey oldu. Saatlerce net bir bilgi verilmedi bir kere her şeyden önce.
Yani orada bakanlar vardı, vali bey vardı, belediye başkanı vardı vesaire, bir sürü kamu görevlisi vardı. Açıklama yapıyordu insanlar. Ama net bir bilgi alamadık. Biz yine şanslıyız çünkü biz artık 1.30 gibi Hı hı. daha da bir şey olamayacağını anlayıp şehre indik, hastanelere Aramak için. indik. Bu esnada zaten bir grup arkadaşımız hastanelerde arıyordu hem Eren'i hem Ömür'ü. Aşağıya indik ama bize 3 gibi haber geldi. 3 gibi gidip Eren'i gördük. Ama inanın saat 4'e kadar dağda bekleyen aileler vardı. Yani sonradan tanıştığımız için biliyorum. Böyle bir inanılmaz bir şey var Rıfat Bey'in anlattığı. Yani diyor ki böyle olay olmuş. Otelin sahipleri, yönetim kurulu, daha doğrusu sahipleri demememiz lazım. Yönetim kurulu, yani sorumlu. Sorumluluğu var. O yüzden yönetim kurulu diyoruz. Sahipleri deyince başka türlü algılanıyor. Yönetim kurulu. Bunlar bir başka otelde hatta kahvaltı ediyorlar, muz yiyorlar falan gibi bir detaya vakıfım Yani ben şöyle, mesela. ben Anlamak, de ben anlamıyorum. çıktım, Pelin Hanım. Yangından sonra, yangın esnasında Evet. daha doğrusu yan otele alıyorlar. Yine bu aile bireylerinin sahip olduğu ikinci otel. Ha, onların Oraya da çok otelde fazla, onların. evet, o da Tamam. onların. Oraya çok fazla duman gidince başka bir otele alıyorlar. Biz tabii böyle, ben ve arkadaşlarım Eren'i böyle amaçsızca ararken sürekli o otele giriyorsun, bu otele Tabii. giriyorsun, o lobiye Evet, çıkıyorsun, evet. Eren'i soruyorsun vesaire. Ya ben orada gördüm aslında insanları. Ne yapıyorlardı? Yani Delireceğim ama. oturuyorlardı. Pelin Hanım, sigara içiyorlardı. Orada bir sigara odası var. Sigara içiyorlardı. Mesela böyle ağlamak, bağırmak, efendim böyle bir panik, bir ara bir şey yapayım, ben bir şey oldu. Hani bir şey olmuş hali de mi yok? Böyle bir Hayır, hayır. Hiç öyle bir halleri yoktu. Hiç öyle bir halleri yoktu. Yani yani neredeyse çok enteresan anlamak gerçekten. imkansız bunu yani. Anlamak da mümkün değil. Ama zaten nasıl insanlar olduklarını kamera görüntülerinden gördük. Yani Evet, bu. siz bırakın otelin yönetim kurulunda olmayı, bırakın otelin genel müdürü olmayı, siz bir vatandaş olarak böyle bir durumda yangını ilk öğrenen kişilerden biri olsanız, koridordan sessizce çıkıp gitmezsiniz. Ya çığlık atarsın, Bir şey yaparsın. bağırırsın, kapılara tekme atarsın. Hadi Bırakın kendine onu, korkuyorsun. Bir şey. tesadüfen karşınıza çıkan bir tane otel misafirinin yüzüne bile bakmadan Evet. geçmezsiniz, devam etmezsiniz. Evet, Bir izledim. şey yaparsınız. Bir de yani şunu da söyleyelim. Göz gözü görmüyordu. Vallahi ben hiçbir kimseyi görmedim Hayır. demezsiniz. Çünkü izledik ki biz halının desenlerini, ben gayet buradan izlerken halı deseni görebiliyorsam siz de göz gözü görmüyor gibi bir durum söz Yani konusu değil orada. Bu bizim aklımızda dalga geçmek, başka bir şey değil. Bunu çünkü mahkemede de yaptılar maalesef. Duruşma esnasında da yaptılar. Bunu soracağım yani, mahkemedeki tavırları, o şeydeki oteldeki o sigara içen, oturan, işte kahvaltı eden tavır mahkemede de mi devam ediyor? Yani mahkemede de devam ediyordu. Daha acısı, mahkemede daha genel bir tavır vardı. Yani sanık vekilleri, Hı hı, sanık yakınları. hı hı. Yani inanamazsınız, inanılmaz pervasızca bir tutum içerisindeydiler. Yani bize yöneltilen ifadelerden bazılarını ben size söyleyeyim. Öfkeli kalabalık, ondan sonra müvekkilim sizin sözünüzden ötürü incinmiş. Bunu bir de 8 tane yakınını kaybeden birine söylüyorlar. Yüksel Bey'e söylüyorlar. Yüksel Bey, evet, yani onu biliyorsunuz hani Yüksel Efendim, Bey. vekilleri Yüksel Bey'in sözlerinden incinmiş. Karıncayı bile incitmezlermiş. Zaten sürekli aileleri olduklarından, çocukları olduklarından bahsediyor. Şu yok mu hiç? vesaire. Çok üzgünüz Yok, hayır. falan. Bu yok yani, inciniyoruz. Biz karıncayı bile incitmezdik. Peki yani ihmalimiz falan, bu bir şuna mı bağlıyorlar? Kaza oldu, ne yapalım? Bu böyle bir argüman mı? Yani kaza oldu, yangın çıktı, haberimiz yok. O bile değil Pelin. Böyle bir şey. Biliyor musunuz? Yani çünkü oradaki ifadelere bakılırsa yani hiç kimse sorumlu değil, hiç kimse yetkili değil, hiç kimsenin görevi değil vesaire vesaire vesaire. Dolayısıyla yani böyle tutum içerisindeki insanlardan siz bir pişmanlık ya da bir kabulleniş bekleyemezsiniz ki. Onun yerine aileleri tahrik etmeye çalışma, ailelere gülmek, hatta basına da çokça yansıdı. Bu otelin yönetim kurulu üyesi olan bir hanımefendinin eşi
Küçük damat Küçük olarak damat, geçiyor. evet, Evet. küçük damat diye tabir ediliyor. Öyle geçiyor basında. Öyle geçiyor basında. Ne yaptı? Sanıklara saldırmaya çalıştı. Sanıklara saldırmaya çalıştı. Zaten neticesinde de duruşma salonundan dışarı çıkartıldı. Kolluk. Yani ailelere saldırmaya mı Tabii çalışıyor? ki. Yani mesela beyanı, yani şeyi anlamaya çalışıyorum. Rasyonel, mantıklı bir şekilde akıl yürütmeye çalışıyorum. Ne diyerek saldırabilir günün sonunda o noktada? Ama mahkeme salonundan atılmış. Bu Tabii, çok önemli. Demek ki salondan gerçekten atıldı, evet. Hatta arbede esnasında tabii ki kolluk güçleri de kendisine müdahale edince bir arbede çıktı. Bu arbede esnasında beyefendinin güneş gözlüğü düşmüş. Bir Hı hı. sonraki gün de güneş gözlüğünü korumaları aracılığıyla araştırmaya kalkıştı. Alıp almadığını bilmiyorum açıkçası, onunla ilgilenmiyorum ama yani hani pervasızlığın bu bu seviyesi. bambaşka bir boyut. Yani bu bir de sanık yakınlarından bahsediyoruz. Ya da hepsini de suçlamayalım da özellikle spesifik olarak bu beyefendiden bahsediyoruz. Bu beyefendi, evet. Sanık vekillerinden bahsediyoruz. Avukatların da tavrının aynı olduğunu Tabii ki söylüyorsunuz. avukatların da bir kısmının tavırları çok benzerdi, inanın. Sürekli bir göz teması kurma halleri var sizinle, anladım. Göz teması kurma çalışmaları oldu, tahrik etme çalışmaları oldu. Çünkü bir takım sanık vekilleriyle bir takım müstakiller çok yakın oturuyorlardı. Hani sağ olsun kolluk güçleri hep bir çaba içerisindeydiler ama fiziksel olarak yakınsınız. tabii fiziksel olarak yakınsınız. En azından bakışlarını görüyorsunuz. Bazen çok yakınsanız konuşmalarını duyuyorsunuz. Gülüşlerini duyuyorsunuz, kahkahalarını duyuyorsunuz vesaire. Ya o çok enteresandı ama hani bunun dışında da şeyler oluyor Pelin Hanım. Yani şimdi mesela burada Bolu Belediyesi'nin çalışanları da aslında sanıkların içerisinde. Şimdi Sayın Tanju Özcan'a bakıyorsunuz. Özellikle son zamanlarda açıklamaları var. İşte İl Özel İdare'nin masumiyetinden bahsediyor. Belediye çalışanlarının masumiyetinden bahsediyor ama yani ben bunları da çok garip karşılıyorum açıkçası. Şimdi her şeyden önce Tanju Özcan biliyorsunuz mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Buraya davet edildi ve geldi. Ben o zaman şey diye düşünmüştüm açıkçası, çok saf bir şekilde. İşte ne güzel bir siyasi sorumluluğu üzerine alıyor. Geliyor. Ya, tabii ki gelecek ama yani. Konuşacak, bilgi verecek falan. Mesela Normal orada dava için çok kritik bu. Bir tane kafe var. Evet. Bu kafe için bir yangın ruhsatı alınma süreci var biliyorsunuz. Bu kafenin de otelden ayrı bir bina olup olmadığı çok kritik bir bilgi. Çünkü bu eğer otelin bir parçası ise bu kafe tüm binaya ruhsat alınmak zorunda. Ama otelden bağımsız bir bölümse o zaman sadece bu kafeye ruhsat alabiliyorsunuz. Tamam. Peki, daha doğrusu yangın raporu. Yangın raporu. Kafe tam olarak oteli görsel olarak biliyoruz zaten. Herhalde önünde falan, içinde mi? Kafe otelin içinde Pelin Hanım. Yani entegre yani. Entegre. Bunu mahkemede de çokça tartışıldı bu ama çok basit. Kafenin kapısını, kafenin içerisindesiniz. Tamam. Kafeden dışarı çıkmak istiyorsunuz. Kapıyı açtım. Adımınızı attınız. Ayağınızı bastığınız yer otelin içi. Bu kadar basit bir gerçek. Ve bu bile yani otelin içinde bir kafe. Evet. Çıktım kafeden, otelin içindeyim. Karda değilim yani. İçindeyim. Karda değilsin. Demek ki o zaman içindeyim hala. Demek ki evrağı da ona göre almam gerekiyor. Yani Tanju Bey mesela Meclis Araştırma Komisyonu'nda bu konuda çok rahat bir şekilde şunu söyledi. Bu kafe kafenin kapısı otelden ayrıdır dedi. Şimdi bu bir kere somut olarak kapıdan bahsettiğini düşünüyorum şu an. Korkunç. Doğru bu söylediğin bilgi değil bu. Yani yanıltıcı bir bilgi. Yani şöyle, esasında hani evet, kafenin bir kapısı var. Hani açıyoruz ama otelin çıktık, otelin içindeyiz. Yani bir kapısı var fiziki olarak ama o kapı bir laf oyunu esasında. Böyle demek isteyen bu bir hani o kapıyla o kapı aynı şey değil, aynı şeyi ifade etmiyor yani. Bu maalesef söylediğiniz gibi çok basit bir kelime oyunu. Ama usulen etkili olabilir. Tabii ki dava için çok önemli bir bilgi bu. Devam ediyorum. Aynı Tanju Bey duruşmanın ilk günü hasta olduğu için gelemediğini basındaki beyanlarından ben biliyorum. Herkes çünkü neredesin dedi. Yer olmadığı için duruşmaya gelemedi. Oturacak yer mi yok? Oturacak yer olmadığı için. Ki orada protokol için ayrı bir bölüm vardı. Evet. Ama sonrasında yine medyadaki görüntülerden ben anlıyorum ve görüyorum ki herkes gibi
duruşma devam ederken aslında bir düğüne katılabiliyor mesela. Sağlığı gayet yerinde. O düğünde eğlenebiliyor. Halbuki orada kendi çalışanları yargılanıyor. Ve kendince bu kişiler suçsuz. Hem kendi çalışanları yargılanıyor, kendince bu kişiler suçsuz. Ayrıca bu olay Bolu'da yaşandı. Yani Bolu Belediye Başkanı Bolu'da yaşandı. Ya ben Yani acaba hani bir düz mantık sadece. Tanju Bey'in bu verdiği yanıltıcı bilgiler, Çok şaşkın. Tanju Bey'in bu davranışlar acaba yargıyı yanlış bir yöne saptırmaya yönelik çabalar mı diye düşünüyorum. Yani o daha böyle herhalde bakanlığa doğru, bakanız mı demek istiyor? Yani Çünkü ilk olay olduğunda da ben hatırlıyorum, yani Bolu'da olduğu için hemen açtım ben, yani hem sosyal medyada hem de Tanju Bey bakayım, çünkü yani çok biliyorsunuz aktif olarak da konuşan, her zaman her konuda demeçler veren de bir şahıs olduğu Evet. için ben hemen açtım, acaba ne diyecek? Çünkü hani Bolu ben olduğu size için. söyleyeyim, canlı yanındaydım ben. Heh. Biz acaba çocuklarımız nerede diye dağda çocuk ararken Tanju Bey yanımızda röportaj veriyordu. Bakanlığı suçlayan. Ben o röportajı izledim. İlk Ben röportajda. o zaman Tanju Bey'in yanındaydım. Yani daha doğrusu benim yanımda röportaj veriyordu. Yani orada belediyenin bu meselede hiçbir etkisi olmadı. Yani esas meselenin bakanlıkla alakası olduğunu ifade etmeye orada Onu başladı. ifade etmeye çalışıyor. Onu ima ediyor. O gün başladı. İlk gün evet başladı. Yani şöyle, belediyenin bir kusuru var. Zaten mahkeme heyeti böyle bir kusur olmasa bir sürü sanığı tutuklu yargılamazdı. Hatta ilk duruşmalar sonucunda tutuklu yargılanmayan sanıkların da tutuklu yargılanmasına karar vermezdi. Şimdi bir kere böyle bir suç, ciddi bir şekilde böyle bir suç olduğu düşünülüyor. Devam ediyorum. Turizm Bakanlığı da tabii ki suçlu. Belki birazdan değiniriz. Soruşturma izni veriyor. Onu soracağım, yani nedir bakanlıklardan ne kadar kişi soruşturulabiliyor? Yani şöyle, şu Bolu kısmı ile ilgili birkaç şey daha eklemek istiyorum. Sonrasında dilerseniz o bakanlık kısmına değineyim. Açıkçası bu yaklaşım Bolu'daki başka kişilerce de devam ettiriliyor, yapılıyor. Nasıl? Yani Bunu biraz anlatın. Başka o kamera görüntülerini hatırlarsınız. Şirketin genel müdürü olan şahıs sessizce çıkıyor. Ailesiyle beraber. Ailesi kızı giydiriyor falan. Evet. Giyinmiş çıkıyorlar. Şimdi bu görüntülerin yayınlandığı ulusal bir haber kanalında bu görüntüler yayınlandı. Ardından da Bolu Baro Başkanı'nın bir açıklaması. Orada şunu söylüyordu Sayın Baro Başkanı. Kapıları çalmadıkları için olası kasla yargılanıyorlar. İfade bu kadar. Tamam. Şimdi ben, kendisi doğal olarak avukat tabii ki baro başkanı olduğu için. Şimdi ben hukukçu olmayan halimle okudum o iddianameyi. 10,5 sayfa sanıkların neden olası kastla yargılandıklarını anlatmış başsavcılık. 10,5 sayfa. Sadece kapı değil yani. Sadece kapı değil. Bu 10,5 sayfanın hiçbir yerinde kapıları çalmadıkları için diye bir ibare yok. Orada anlatıyor neden olası kastla yargılandıklarını. Bir sürü sebep var, hepimiz biliyoruz. Ama alınması gereken hiçbir önlem alınmadığı vesaire, bir sürü. Bunların içerisinde kapıların çalınmaması diye bir niye böyle bir açıklama ifade yok. Sizce? Yani bilmiyorum ama şöyle bir tahmin yürütüyorum. Şimdi bu beyefendinin hukuk bürosundaki avukatlardan bir tanesi, sanıklardan birinin de vekili aynı zamanda. Acaba diyorum, kendi hukuk bürosundaki bir avukat bir sanığın vekili olduğu için, ki olabilir bakın. Yani sanıkların da tabii ki vekili olacak. Onların da yargılanma hakkı var. O başka bir şey. Sanıkların vekili olur ben ama kendi vicdanlarına, merhametlerine, ahlaki değerlerine bırakıyorum bu sanıkların vekilliğini alıp almamalarını. O beni ilgilendirmiyor. Ama acaba diyorum, kendi hukuk bürosundan bir avukatın bir sanığın vekaletini üstlendiği için acaba o da mı diyorum yargıyı yönlendirmeye çalışıyor? Burada durduruyorum sizi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. O kadar önemli böyle iddialar, o kadar önemli yerlerin altını çiziyoruz ki, tabii ki bu arada cevap hakkı saklıdır. Burada ismi geçen herkese bu koltuk açıktır. Herkes gelip fikrini, derdini anlatabilir, anlatmak isteyebilir. Burada anlatmasa bile tabii ki lütfen bir açıklama yapsın. Yani Kayak Okulu'ndan başlayarak şikayetçi olmayan ailelere de seslendim. Rica ediyorum. Burada da yani ben Tanju Bey'in de mesela bu konuyla ilgili, düğün görüntüleriyle alakalı mesela bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum.
Baro Başkanı beyefendinin bu kapı çalma meselesiyle ilgili rapor da nerede diye soruyorum. Bu soruları soralım ki belki bir cevap alırız diyerek şu soruşturma izni meselesine bir girmek istiyorum. Ya belediye ile ilgili son bir Tabii. şey ekleyecektim. Tanju Bey'in masum olduğunu düşündüğü bir çalışan Hı hı. sanıklardan bir tanesi. Bakın süreci biliyorsunuz. Otel için bir yangın raporu başvurusu var. Sonrasında bu yangın raporu başvurusu geri çekiliyor. Aynı gün kafe için yeni bir yangın raporu başvurusu var. bulunuyor. Bunların hepsi 24 Aralık Salı günü oluyor. Tamam. 24 Aralık Salı günü otel için yapılan başvuru geri çekiliyor. Kafe için yeni bir başvuru yapılıyor ve sevgili itfaiye memuru arkadaşımız da sabah 8.54'te Kartalkaya'ya gidiyor. Yani sistemin Ne kadar hızlı. bakar mısınız? Sabah dilekçenin geri çekilmesi, sabah yeni başvurunun yapılması, 8.54'te sevgili itfaiye memurumuz Orada gidip araştırmaya, incelemeye başlaması. Şimdi ne kadar hızlı, yani böyle bir hız varsa, böyle bir tesadüf varsa, böyle bir hız varsa, böyle bir zamanlama varsa, böyle bir çalışma azmi varsa ben takdir ediyorum gerçekten. Bu soruldu mu? Ne deniyor? Bunlar yeni aslında ortaya çıkan. 22'sinde sorulacak. Evet, 22'sinde sorulacağını, daha doğrusu bizim vekillerimiz soracaklar bunu. Yani cevap alacağımızı umuyorum, temenni ediyorum ama bunlar evet, yani bakınız. Yani çok güzel bir atasözü var ama o atasözünü ben burada söylemek istemiyorum ama kılıfa hazırlanmış şeyler bunlar maalesef. Ama gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacak. O da. Nasıl ki itfaiye raporunu 28 Aralık Cumartesi günü tarihli imzaladıysa, bu nasıl ortaya çıktıysa, nasıl ki duruşmada ya biz aslında Cuma gitmişizdir de Cumartesi tarihi atmışız denildiyse, sonra nasıl bunun Salı günü olduğu ortaya çıktıysa, gerçeklerin hepsi de ortaya çıkacaktır eninde sonunda. Of, yani hakikaten of. Yani hani hiç, yani bu mesele diğer davalarda da böyle olur ama bu böyle Kartalkaya benim biraz şahsi de meselem artık. O yüzden delireceğim hakikaten. Her detayda saçım başımı yolasım var. Bunların hepsinin cevabını alacağımızı umuyorum. Sormaya devam edeceğiz ama şöyle de bir şey olacağını düşünüyorum Eray Bey. 22'sine kadar daha soracağımız bir sürü yeni soru çıkacağını da hissediyorum ben nedense. Yani öyle çıkacak tabii ki. Biz şimdi ilk duruşma bittikten sonra, daha doğrusu 10 celselik duruşmalar silsilesi bittikten sonra şimdi onların çözümlemeleri geldi. Biz onları okumaya başladık. Avukatlarımız onları okumaya başladı. İstenilen bir takım ek bilgi ve belgeler vardı. Hem bizler tarafından hem savcılık tarafından. Onlar şimdi önümüze düşmeye başladı. Onları biz incelemeye başladık. Bunları inceledikçe, okudukça ortaya daha çok fazla şey çıkacaktır. Ama ben sadece şundan eminim. Eninde sonunda hakikat ortaya çıkacak. Ben de ondan emin olmak Eninde istiyorum. sonunda çıkacak. Peki süremiz ilerlediği için esas bir de altını çizmemiz gereken bölüm var ki o da yani soruşturma izni. Çünkü şimdi Tanju Bey'i ve ekibini bir tarafa koyduktan sonra karşımızda bakanlıklar var. Orada ne kadar ve ne durumda soruşturma izni var o çalışanlar için? Yani şimdi orada da durum aslında bir miktar duruşmalar bittikten sonra daha böyle bir kabul edilebilir seviyeye geldi. Şöyle ki Şubat ayında biz müştekiler olarak Turizm Bakanlığı ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili şikayetlerimizi oluşturduk. Akabinde hemen Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni için bakanlıklara yazdı. Turizm Bakanlığı için toplam 12 kişi hakkında işte bakan yardımcısından genel müdür, genel müdür yardımcısı, başkontrolör vesaire tutun kontrolör yardımcısına kadar 12 kişi hakkında soruşturma izni istedi. Turizm Bakanlığı bunu 2 kere çok basit gerekçelerle reddetti. Mesela? Bizim sorumluluğumuz değil, bizim yetkimiz de değil vesaire şeklinde. Gerçekten çok basit gerekçelerle, bu basitlikte gerekçelerle. Bunun üzerine hem biz hem Cumhuriyet Başsavcılığı Danıştay'a başvurduk, itiraz ettik. Artı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Danıştay'a başvurdu. Bakan yardımcısına soruşturma izni verilmesiyle ilgili olarak. Henüz Danıştay'dan bu konuda bir yanıt gelmedi ama Temmuz ayında duruşmalar bittikten sonra şöyle bir gelişme oldu. Turizm Bakanlığı 3 kişi hakkında bu
12 kişi Hı hı. içerisindeki 3 kişi, bir genel müdür yardımcısı ve 2 tane kontrolör soruşturma izni vardı. 12'de 3. 12'de 3 ama ya biz şunu biliyoruz hani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan da bahsedeyim çok Ha, kısaca. yani tek Ondan sonra bakanlıktan gitmiyoruz tabii. bağlayayım. O da önemli. Orada da tek bir kişi hakkında soruşturma izni verdi bakanlık. O da eski bir müfettiş. Eski. Eski müfettiş. Yani Şu bu anda aktif görevde olmayan bir müfettiş. kaç sene öncenin müfettişi? Yani denetim yapılan zamanlardaki müfettişten bahsediyoruz muhtemelen. Aktif bir şey olmasın. Yani herhalde o sayıkla böyle düşündüler, aktif bir çalışan Peki olması siz kaç şeklinde. kişi için soruşturma talep etmiştiniz? Orada da yine çok ciddi bir silsile, bakan yardımcısından başlayan ve denetçilere kadar devam eden bir silsile vardı. Çünkü yani çok basit, ben hiç kamuda çalışmadım ama şunu biliyorum. Görevler bir zincir Hiyerarşi orada çok hiyerarşiyle emir oluşturulan komuta bir- zinciriyle ileri Evet. gidiyor. Evet, abi. Evet. İzin alacaksın, o öteki izin verecek. Yani böyle yukarıda benim Yani haberim yoktu diye bir şey yok orada. Sadece denetimi yapan ya da yapmayan tek kişi sorumlu olamaz. Olamaz. Yani bunun bir yukarıya doğru zinciri vardır. Bir yukarıya doğru bir hiyerarşisi vardır. En sonunda da bakan yardımcısı, en tepedeki kimse budur bunun sorumlusu. Yani evet. Yani çok enteresan bir şekilde çok dar kapsamlı izinler verildi. Ya bunun tabii ki doğru olduğunu düşünüyorum. Peki şöyle bir şey soracağım ya. Yani siz kamuoyu oluşturdukça çok ses çıkarıyorsunuz. Bu iyi bir şey. Sosyal medyada orada burada, sosyal medya olmasaydı ne oluyorduk zaten, yani bütün dava dosyalarında hakikaten çok etkili. Belki bu böyle artar, 3-5 olur falan artık, yani hani bu tarafı biraz genişler. Çünkü mesela şurada önümde şey var. Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var. Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecek dedi. Yani biz bunu duyduk. Böyle bir beyan önemsiyorum ben. Adalet Bakanımız söyledi. Ondan da yola çıkarak belki hakikaten o yukarı doğru ya da neyse soruşturma izinleri genişleyerek gider. Ama tabii bu süreçte sizin sabrınız, siniriniz, sağlığınız falan, oralara hiç girmiyorum yani. Yani evet, bunun mutlaka genişleyerek devam edeceğine ben inanıyorum. Hani bir kere hayatın olağan akışına aykırı. Yani hiç kamuda çalışmadım söylediğim gibi ama yani biliyorum ki Kendi hiçbir kendine. görev, hiçbir sorumluluk kendiliğinden oluşmaz, kendiliğinden yerine getirilmez ve de o görev karşısında ortaya çıkan hataların, noksanların, kusurların sorumluluğu da tek bir kişiye yüklenemez. Evet. Yani burada Sayın Bakanımızın, Adalet Bakanımızın söylediği gibi kimin Nereye dokunursa varsa, dokunsun. nereye dokunursa dokunsun mutlaka gerekli kişilerin, mutlaka o devlet görevlilerinin ben gelip mahkemede bizim gözlerimizin içine bakarak sanık olarak ifade vereceklerini göreceğim ben biliyorum. Yani inanmanın ötesinde ben bunu biliyorum. Bu eninde sonunda olacak. Ya bizim mücadelemiz zaten bunun için. Ya bakın Pelin Hanım, bu böyle olmazsa biz bu kamu görevlilerinin ya da kamu kurum ve kuruluşlarının yerine getirmedikleri görevleri eski çalışanlara, çok dar kadrolara, birkaç kişiye biz bu yükümlülükleri, biz bu sorumlulukları yüklersek bu olaylar devam edecek. Bu otel olmaz, başka bir şey olur. Bu denetimsizlik devam ettiği sürece Başka bir felaket. bunu sadece başka az kişiye, tek kişiye, eski çalışanlara yüklediğimiz sürece bunun felaketlerin önüne geçmemiz mümkün değil. Çok doğru. Yani mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bahsedelim. Tek bir kişiye, eski bir müfettişe soruşturma izni verilmiş. Şimdi ben konunun uzmanı değilim ama biliyorum. Bir iş yerinde iş güvenliği uzmanı var ise, olması gerekiyor ise, ki bu otelde var ve olması gerekiyor. Evet. Siz bunu SGK'nın e-bildirge ve de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın e-katipti yanlış hatırlamıyorum. Oradan çat diye ismini bulabilmem lazım. Bunları yüklemek zorundasınız. Bu otelin 2022'den bu yana bir iş güvenliği uzmanı yok. Ya siz sisteme girdiğinizde bunu çok rahat görebilirsiniz. Peki bir otelin iş güvenliği uzmanı yoksa ona zaten hani onay da
Bir takım onay evraklarını, belgelerini, kapılara asılan onay şeylerini de alamıyor olması Tabii ki gerekiyor bunun değil mi? küçük yaptırımı var. Bu yaptırımların en üstünde de otelin işletmeye kapatılması var. Mesela yani hani Yani çok en düz mantıkla Evet. yani o yoksa Yani otelin açıkta çok olmaması basit. lazım. Günümüz Türkiye'sinde e-devlet gibi inanılmaz gelişmiş ve Her şey komplike bir gözüküyor. sistemimiz var. Her şeyi biz orada görüyoruz. Siz bakanlık olarak bu sistemleri kontrol mü etmiyorsunuz? Kontrol etmiyorsanız görevinizi ihmal ediyorsunuz. Kontrol edip de uzman olduğunu gördüğünüz durumda işletmenin çalışmaya devam etmesine izin İzin veriyorsanız da görevi kötüye kullanıyorsunuz demektir. Ya bunların hepsinin cevabını mahkemede cevabını alacağımızı biliyorum. ben Yani bunun aksi düşünemez. kimse kaçamaz. Yani kaçamaz. Şöyle de bir şey var hepimiz için yani bu artık hallederiz yahu mantığının yok olması açısından önemli. Hallederiz Kadir vardı bir dizide onu yaparız değil. Bu böyle bir şey değil. Hayat, insan canı falan söz konusu. Böyle olmaması lazım. Son 5 dakikamız ben bu futbol takımlarıyla ilgili galiba sizin bir sisteminiz var. Özel istekle gelen onu Şöyle, bir alabilir miyim? aslında bunu sadece spor kulüpleri düzeyine indirgemiyorum ben. Biz bu ilk duruşmalar öncesinde özellikle daha fazla medyada yer bulabilmek için, daha fazla etkinliği arttırmak için bir takım girişimlerde bulunduk. Bunun içerisinde spor kulüpleri de var. Bunun içerisinde Sanatçılar. sanatçılar da var. Bunun içerisinde meslektaşlarımız da var. Ne oldu? Benim meslektaşlarımdan geri dönüş aldınız mı? Burada hodri meydan her şeyi söyleyebilirsiniz. Yani isim tabii ki zikretmeyeceğim. Ama aldınız mı? Hiç geri dönüş almadığımız çok ciddi isimler oldu. Ben şu kağıda yazarım çıkışta size ve tahmin edebiliyorum. Sanatçılardan? Sanatçılardan keza. Ondan sonra spor kulüplerinden, 4 büyük spor kulübünden. Yok yani Ya bırakın cevap o vermediler. Pelin Hanım, yine tam böyle ismini veremeyeceğim ama bizlerle benzer acıları yaşamış bazı kişilerden diyeyim. Ben anladım. Anlayan anlar buradan biraz. Hani birbirimize destek olalım. Siz bize destek olun. Biz Biliyorum. çünkü benzer acılar yaşanıyor burada. Ya bunların hiçbirinden cevap alamadık. İnanır mısınız? Ben Yani ben sadece burada şunu söylemek istiyorum. siz konuşun ben susayım. Yani bu ateş eninde sonunda başkalarının evine de düşer. Böyle düştüğü yeri yakıyor ama sizin evinize düşmeyeceğine garantisi yok. Biz bu şekilde toplum olarak bu şekilde duyarsız hareket ettiğimiz sürece bu ateş eninde sonunda her evi yakar. Yani en başta söylediğim gibi yani ne olacak bu duruşmalar sonucunda? Duruşmalara Adalet tecelli edecek. Eren geri gelmeyecek. Ömür geri gelmeyecek. Siz daha bir de dönüp acınızı çekeceksiniz, yasınızı çekeceksiniz. Daha adamlar onu çekemedi, yapamadı. Ya Şöyle- bu mücadele aslında kalanlar için bir mücadele. Bizim için mücadele ediyorlar. Kaybettikleri insanlar için değil. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Davaya gelmemizi istiyorsunuz değil mi? Davada olmamızı, davaya dair şeyleri paylaşıyor olmamızı istiyorsunuz değil mi? Yani bizlerden, gazetecilerden, sanatçılardan, siyasetçilerden, sizlerden, herkesten yani bunu istiyorsunuz. Yani herkesten bunu istiyoruz. Yani bu esnada bazı meslektaşlarınız dedim ama hani sizin de ve pek çok ismin de çok ciddi bir ilgisi var. Yani ilk günden son gününe kadar orada Olanlar var evet. mensupları, Var bir. gazeteciler vardı. Sizin gibi sürekli haber yapan çok kıymetli isimler var. Hani herkese teşekkür ediyoruz gerçekten ama Teşekkür edecek bir şey. Yani- Görevimiz bu, işimiz bu. bu dediğim gibi aslında toplumsal bir konu olduğu için artık. Buraya bakın. Yani benim bunun için çaba harcamam da aslında çok Biliyorum. anlamsız. Biliyorum. Yani söylediğim gibi artık bizim çocuklarımız geri gelmeyecek. Orada yiten canlar geri gelmeyecek. Ama kalanlar için belki bazı şeyler biraz daha iyi olabilir. Değişebilir. Değişebilir. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ben kendi adıma
Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yani hem bu yayın için hem önceki yayınlar için. Daha devam edeceğim. Bitmedi. Ve bundan sonra. Bundan sonraki yayınlar için de ben davaya da inşallah geleceğim. Yani Yani orada olacağım. anlattığımız şeyleri sizlerin şahit olmanız önemli. Evet, ayrıca da olmak istiyorum. Bu durumu görmem lazım. Evet. Çünkü insanlar bizim acıyla bazı şeyleri yanlış anladığımızı, yanlış değerlendirdiğimizi ya da tırnak içerisinde öfkeyle hareket ettiğimizi düşünüyor olabilirler. Ki öfkeyle hareket ettiğimiz ithamında da bulunuldu bizlere mahkeme salonunda. Aksini düşünüyorum. Ama inanın gelip insanlar şahit oldukça bize verdikleri tepki şu: siz nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz? Ben ilk günden beri yani Rıfat Bey'le çok konuştuğumuz için artık olayın da çok içindeyim. Hani Müge var, mesajlaştım, Hilmi Bey var falan, biliyorum. Gerçekten yani öfkeyle hareket etmekten çok uzaklar. Çok sağduyuyla ve çok sakin duruyorlar ama hani dediğim gibi ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ben olayı için. Ne demek? Elimden geldiğince takipçisi olacağım. 22'sinde de orada olacağım ki şu anlattığınız şeyi, o pervasızlığı belki de deneyimlemek istiyorum ben. Görmek istiyorum. Yani yani acı bir deneyim. Acı evet ama görmek istiyorum. Yerinde görmeniz gerçekten çok sizin için de kıymetli olur. İzleyicileriniz için de çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Buradan da diğer meslektaşlarıma da söyleyeyim, hep beraber gidelim yani bu bahsedilen şeyden. Evet, şimdi tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir de sonda şunu söyleyeyim, yani başınız sağ olsun, çok üzgünüm. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok ama çok üzgünüm yani. Bunu yaşadığınız için, bu olay başınıza geldiği için çok üzgünüm. İnşallah başka birilerinin başına gelmez. Ya bizim çabamız gerçekten bunun için. İnşallah başka erenlerin başına gelmez bu. İnşallah. Efendim Pelin Çini'nin YouTube kanalında yarım kalan bölümünü izlediniz. Bugün yine Kartalkaya yangınından bahsettik. Sevgili Eray Bağcı bizimle birlikteydi. Oğlu Eren'i kaybetti. Eren'den bahsetti. Ama onun dışında ben bu bölümle ilgili kapanışta şöyle de bir şey söyleyeceğim. Dedi ki gazetecilerden, dedi ki sanatçılardan, dedi ki siyasi isimlerden, dedi ki sosyal medyada nüfusu olan insanlardan bizim davamızı paylaşmalarını istedik. Bizim unutulmamamız için bir şeyler yapmalarını istedik. Dönmeyenler oldu dedi. Ben nacizane şunu söyleyeceğim. Evet, ateş düştüğü yeri yakar. Doğru söz. Ama şunun garantisi yok. Yani ateşin nereye düşeceğini garantisi hiçbir zaman yok. O yüzden adalet herkese lazım. Başkasının başına gelen şeyi kendi acınız gibi içselleştirebildiğiniz zaman bu hayat esasında daha yaşanılır oluyor. Onu nacizane söyleyeyim. O yüzden en azından meslektaşlarıma, hani o mesajları görmeyen kimlerse, görmeye başlarsanız daha iyi olur. Çünkü bir şeyleri değiştirmek için uğraşıyor bu insanlar diyerek programı kapatıyorum. Bir sonraki yarım kalan bölümünde görüşmek üzere. Yine bir dava dosyası işliyor olacağız. Yine bir aileyi konuk alıyor olacağım. Beğenin, paylaşın, destekleyin ki bunları yapmaya devam edebileyim. Herkes kendine dikkat etsin.